Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iki şiş dikişsiz çok güzel çok şık bir patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Mavi ve krem tonlarında iplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim ise 3 numara böyle kısa iki şiş ile patiğimi yaptım hanımlar. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi aşırı şık, çok güzel bir model oldu. Modelin hemen yakından görünüşü böyle. Hanımlar, patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımızı da yine göstermek istiyorum. Kenarlarımız topuk. Bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37 ve 38 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen patiğime başlayacağım. Ben patiğime burun kısmından 5 ilmek olarak başladım hanımlar. 5 ilmek. Ben şişimi alıyorum. Buraya 5 adet ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. 3 4 ve bir ilmek daha atıyorum. 5 ilmeğimi attım. Hemen şuraya bir tane düğüm atacağım. Kenarımız sağlam olsun, açılmasın diye. Hanımlar, patiğimizde haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı elde edebilirsiniz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerim haroşa olduğu için sıra sonuna kadar düz örüyorum. Bu şekilde 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz hanımlar bu aşamada. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi ön yüzde artırmalarımızı da yapacağız. Artırmalarımızı ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapıyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bakın ilk 2 ilmeğimden sonra hemen ipimi şöyle parmağıma dolayıp artırmamı yapıyorum. Hemen yanına bir ilmek ördüm, düz ördüm. Sıradaki ilmeği, bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Yine ipimi parmağıma dolayıp ilmeğimi atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimde 7 adet ilmeğim oldu. Ön yüzde artırmamızı yaptık. Geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yapmayacağız hanımlar. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapacağız. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Tekrardan ön yüzdeyiz. Artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ardından ipimi şöyle parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek attım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen ipimi parmağıma doluyorum. İlmek atıyorum buraya. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi böylece 9 tane ilmeğim oldu. Geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizi tamamen düz olarak, yani haroşa olarak örüyoruz arka yüzde. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artırmaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi yine aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Hemen artırmamı tekrar yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar, şişimizde şimdi de 11 adet ilmeğimiz oldu. Gördüğünüz gibi ilmek sayıları ön yüzde ikişer her defasında artıyor. Hanımlar, ben bu patiğimde şişimde 27 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Sonra modelime başladım. Küçük yapmak isteyenler, 36 numara gibi yapmak isteyenler 25 ilmek olana kadar artırabilir. Daha büyük yapmak isteyenler de ben 27 olana kadar yaptım. 29 ya da 31 ilmek dahi artırabilirsiniz. Bu tamamen sizin ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte hanımlar artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından da birlikte bu güzel modelimize birlikte başlayalım. Evet hanımlar, ben 27 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve geldim. Şimdi modelimize başlayacağız hanımlar. Krem ipimi ekleyeceğim. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. 6 sırada bir yeniden aynı modeli tekrar kuruyoruz hanımlar. Bu aşamada krem ipimi ekliyorum buraya. İlk ilmeğimi krem ile düz ördüm. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Ardından hanımlar, burası sökülmesin diye yeni eklediğimiz ip. Çünkü krem ipime bu ucunu tekrar şöyle bağlayacağım. Buraya 2 tane
sıkı bir düğüm atıyorum. Modelimizin birinci sırası hanımlar ön yüzdeyiz. İlmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Modelimizin ilk sırasında ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Modelimin de ikinci sırasını yapacağım şimdi. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimin ikinci sırasında ilmeklerimin tamamını arka yüzde ters olarak örüyorum hanımlar. İlk sırada, birinci sırada ön yüzde ilmekleri düz örmüştük. Modelimizin ikinci sırasında arka yüzde de ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri döndük. Ön yüzde ve modelimizin 3. sırasını yapacağız hanımlar. Bu sıramızda yapacağımız işlem şu. Kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen yanına bir ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters ördüm. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Önde 2 ilmeğim var. 2 ilmeğimin aradan giriyorum. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkarttım 2 ilmeğin arasından. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada bir ilmekten 3 ilmek oluşturmuş olduk. Yeniden hanımlar bir işlemimizi yaptık. Hemen öndeki bir ilmeği ters örüyorum. Bir ters ördükten sonra hemen öndeki 2 ilmeğimin aradan tekrar giriyorum. Bir adet ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum ve öndeki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimizi yaptık. Arada yine bir ters ilmeğimiz var. Yeniden öndeki 2 ilmeğimin aradan giriyorum. Bir ilmek çıkartıyorum buradan. İpimi şişime doladım. Öndeki ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. Arada bir ters ilmeğim var. Modelimizi 3. sırada ön yüzde böyle yapıyoruz hanımlar. Yine öndeki 2 ilmeğimin aradan girdim. Bir adet ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum bir kere ve öndeki ilmeği örüyorum. Arada bir tane ters ilmeğim var. Devam ediyorum. Öndeki 2 ilmeğimin aradan girdim. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum ve öndeki tek ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada bir ilmek tersim var. Yeniden öndeki 2 ilmeğin aradan girdim. Buradan bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum ve öndeki ilmeğimi örüyorum. Arada bir tane tersim var. Modelimiz böyle devam ediyor. Yine ters ilmeğimi ördükten sonra öndeki 2 ilmeğin aradan giriyorum. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum ve buradaki tek ilmeğimi düz örüyorum. Arada bir tersim var. Yine devam ediyorum. Öndeki 2 ilmeğin aradan girip bir ilmek çıkarttım. İpimi doluyorum. Ve öndeki bir ilmeğimi düz örüyorum. Arada bir tersimi yine ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde işlem yapıyoruz hanımlar. Tekrardan bir ters ördüm. Yeniden öndeki 2 ilmeğin aradan girdim. İlmek çıkarttım. İpimi doladım ve öndeki bir ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki bir ilmek tersimi de yine ters ördüm. Yeniden model kurulumunu yapıyorum. Model yapıyoruz. Aralara bir ilmek ters örüyoruz hanımlar. Tekrardan model kurulumu yapıyorum buraya. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Buradaki ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonuncu kenar ilmeğimi de hanımlar düz olarak örüp 3. sıramı tamamladım. Şimdi geri döndük. Arka yüzdeyiz ve modelimizin 4. sırasındayız. Bu sıramızda hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın ön yüzde ters ördüğümüz ilmekler arka yüzde düz duruyor. Bunu bir kenardaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmekten hanımlar 3 ilmek çıkartmıştık. Bu 3 ilmeği tersten bakın üçünü birden kesim yapıyorum. Bu 3 ilmeğin üçünü birden tersten kesim yapıyoruz. Araya bir ilmek düz örüyoruz. 3 ilmeğin üçünü tersten kesim yapıyoruz. Tekrardan bir ilmek kalıyor. İlmek sayıları yine eski haline dönüyor. Aradaki bir ilmeği düz örüyoruz. Bu üçlü ilmeği tersten kesim yapıyoruz. Aradaki bir ilmeği düz örüyoruz hanımlar. Dörtlü kesim yapmışım burada. Hemen düzelteyim burayı. Üçlü kesim derken aradaki bir ilmeği de kesmişim. Dikkat edelim hanımlar. 3 ilmeği kesiyoruz şöyle. Aradaki bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Yeniden bu üçlü ilmeği şöyle kesim yapıyorum. Tersten kesim. Aradaki bir ilmeği düz örüyorum. Üçlü ilmeklerimizi hanımlar tersten kesim yapıyoruz. Yine üçlü ilmeğimi aldım. Tersten üçünü bir kesiyorum. Öndeki bir ilmeği düz örüyorum. Üçlü ilmeği tersten kesim yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm.
Yeniden üçlü ilmeğimi tersten kesim yapıyorum. Hemen yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde olduğum için kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 4. sıramızı tamamladık. Geldik hanımlar modelimizde 5. sıramıza. Bakın şeklimiz yavaş yavaş kendini göstermeye de başladı. Bu sıramızda da hanımlar yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki bir ilmek tersimi ters örüyorum. Bu tomurcuklu olan ilmeklerimizi örmeden alıyoruz hanımlar. Ters ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın bu tomurcuk şeklindeki modelli ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Ters ilmeğimi ördüm. Tomurcuklu ilmeğimi örmeden aldım. Modelimin ön yüzde 5. sırasını da bu şekilde tamamlıyorum. Tomurcuk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Tomurcuğumu örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Tomurcuğumu örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Tomurcuğumu örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Ve son kenar ilmeğimi de ön yüzde düz örüyorum. 5. sıramızı tamamladık. Modelimizde arka yüzde 6. ve sonuncu sıramızdayız hanımlar. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada bir ilmek düz var. Düz örüyorum. Yine ipi kendime doğru aldım. Bu tomurcuk ilmeğimi tekrar örmeden sağ şişime alıyorum. Aralardaki bir ilmeği düz örüyoruz. İp arka yüzde oluyor. Bu tomurcuk ilmeği örmeden alıyoruz. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi arka yüzde, tomurcuk ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tomurcuk ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Tomurcuk olan ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Altıncı ve sonuncu sıramızda da yapacağımız işlem böyle hanımlar. Bakın yine tomurcuk ilmeğimi örmeden aldım. Yanında bir ilmek düzümü düz ördüm. Kenar ilmeğimi arka yüzde ters olarak örüp son sıramı da tamamladım. İlk modelimiz bitti hanımlar, gördüğünüz gibi. Şimdi renk değişikliği yapıp aynı şekilde ikinci modelimi yapacağım. İlk modeli nasıl yaptıysam ikinci de aynı şekilde yapıyorum. Mavi ipimi aldım. Modelimin ilk sırasındayım. Ön yüzdeyim ve ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar düz öreceğim hanımlar. Modelimin 1. sırası. İlmeklerimi düz örüyorum. İp değişikliği yaparak devam ediyoruz. Her model bitiminde ip değişikliği yapıyoruz. Diğer modele geçiyoruz. İlmeklerimin tamamını ön yüzde 1. sıramızda gördüğünüz gibi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Modelimizin arka yüzde 2. sırasında da kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Modelimizin ilk 2 sırasında hanımlar ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz. Son kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Modelimizin ön yüzde 3. sırasını yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanına bir ilmek ters ördüm. Krem olan modeli nasıl yaptıysam maviyle de aynı şekilde yapacağım. Ardından öndeki iki ilmeğin aradan girip şöyle bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki tek ilmeğimi düz örüyorum. Arada bir tane tersim var. Yeniden öndeki iki ilmeğin aradan girip bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Öndeki tekli ilmeğimi düz ördüm. Arada bir tane tersim var. Öndeki iki ilmeğin aradan girdim, ilmek çıkarttım, ipimi şişime doladım ve bir ilmek düz örüyorum. Arada bir ilmek tersim var. Tekrardan öndeki iki ilmeğin aradan girdim, bir ilmek çıkarttım, ipimi şişime doluyorum. Öndeki tek ilmeğimi düz ördüm. Model aralarına birer ilmek ters örüyoruz. Yine aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bir ilmeğe model kuruyoruz, aradaki bir ilmeği de ters örüyoruz. Modelimizin ön yüzde 3. sırası böyle devam ediyor. Ters ilmeğimi ördüm. Yeniden öndeki iki ilmeğin aradan girip ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere dolayıp öndeki tekli ilmeğimi örüyorum. Araya bir ilmek ters örüyorum. Bir diğer modelimi yapacağım. Yine aradan girip ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Öndeki bir ilmeği düz ördüm. Aralarda birer ilmek tersimiz var.
Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Yine ters ilmeğimi ördüm. Tekrardan öndeki 2 ilmeğin aradan girdim. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek düz örüyorum. Hemen yanında bir tersimi ters ördüm ve son kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm hanımlar. Modelimizin ön yüzde 3. sırasını tamamladık. 4. sırada da hanımlar kenar ilmeğimi alıyorum. Bakın bir ilmek düz örüyorum buraya. Ön yüze ters düşüyor. Bu üçlü ilmeklerimizi de tersten keserek örüyoruz hanımlar. Bir ilmek düz örüyoruz. Bu üçlü ilmeklerimizi şöyle tersten keserek örüyoruz. Yine ilmek sayılarımız eski haline dönüyor. Bir düz örüyoruz. Bu üçlü ilmeğimizi tersten keserek örüyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Üçlü ilmeklerimizi tersten keserek örüyoruz. Bu şekilde üçünü tersten kestim. Bir düz, üçlü ilmeklerimi tersten kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Üçlü ilmeklerimi tersten keserek örüyorum. Bu şekilde 4. sıramızı tamamlayacağız hanımlar. Üçlü ilmeklerimizi tersten keserek örüyorum. Şöyle 3 ilmeğimi aldım. Ve aradaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Yeniden bu üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. Bunlar tomurcuk düşüyor hanımlar ön yüze. Araya bir ilmek düz örüyorum. Yeniden üçlü ilmeğimi kestim. Bir düz ördüm. Üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bu üçlü ilmeğimi yine tersten kestim. Bir ilmek düz ördüm. Devam ediyorum. Yine üçlü ilmeğimi kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Son kenar ilmeğimi de ters olarak örüp arka yüzde 4. sıramı tamamlıyorum. Hanımlar şimdi modelimizin ön yüzünde ve 5. sırasındayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmekleri ters örüyorum. Tomurcuk ilmekleri örmeden sağ şişimi alıyorum. Sadece ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz hanımlar. Bu tomurcuk görüntüsündeki ilmeklerimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Modelimizin ön yüzde 5. sırasını bu şekilde tamamlayacağız. Bakın tomurcuk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Yine tomurcuk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde yine tomurcuk ilmeğim, ters ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüp ön yüzde 5. sıramı tamamladım. Ve hanımlar şimdi geldik modelimizin arka yüzüne ve 6. sırasına. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki bir ilmek düzleri düz örüyorum. İp arka yüzde, tomurcukları örmeden alıyorum. Bir ilmekleri aradaki bakın birer ilmek düzleri örüyorum ve tomurcukları örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar hanımlar bu şekilde modelimizi yapıyoruz. Yine tomurcuk olan ilmekleri örmeden alıyoruz fakat ip arka yüzde olacak bu aşamada. Aralardaki birer düz ilmekleri de yine düz olarak öreceğiz. Modelimizin hep bir topu bundan ibaret hanımlar. İkinci modeli de kafanız karışmasın diye baştan sona sizlere göstermek istedim. Bu şekilde yeniden tomurcuk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum ve son kenar ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak ördüm. Şöyle baktığımız anda hanımlar 2 adet modelimizi tamamladık gördüğünüz gibi. Görüntümüz böyle. Ben bu patiğimin ön bölümünü hanımlar bu modelden toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kurdum. 6. modelim mavi denk geldi. 6 modelimi kurdum. Şimdi hep birlikte modelimizi bu şekilde tamamlayalım, gelelim. Sonra birlikte bilek bölümüne geçelim. Evet hanımlar, burada 6 modelim olana kadar ördüm ve geldim. Artık bu aşamada bu şekilde buraya krem ipimizle bir diş haroşa öreceğiz. Mavi ipimizle de bu aşamada işimiz kalmadı artık. Krem iple devam edeceğim. Bu şekilde ilmeklerimin hepsini tamamen krem ipimle öreceğim. Hanımlar mavi ipimi de artık keseyim. Şimdilik mavi ipimiz kenarda bekleyecek. Ve mavi ipimin ucunu da burası sökülüp açılmasın sonradan diye şöyle krem ipime 2 tane sıkı bir düğüm atarak bağlıyorum. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar yine düz yani haroşa olarak öreceğim. Şöyle erken mavi ipimin ucunu da gizleyeyim. Patiğimiz bittikten sonra bir de bu ip gizleme işleriyle de uğraşmayayım diye. Bu şekilde düz olarak öreceğim. Çok tatlı bir model oldu hanımlar. Gerçekten çok beğendim ben bu modeli. İnşallah 5 diş patiği de düşürebilirim aynı şekilde. Denemek istiyorum 5 diş patik üzerinde de yine. Bu şekilde devam ediyorum örmeye. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Ön yüze bir diş haroşa düşmesi gerekiyor. Bu nedenle ilmeklerimi burada da düz olarak öreceğim sıra sonuna kadar. Ön yüze bir diş haroşamız olacak bu şekilde. Sırasıyla ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum.
Ve sonuncu ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bilek ayrımını yapacağız. Bilek orta kısımda kesimlerimiz olacak. Öncelikle yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte 9 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bakın şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenardaki 9 ilmeğimi ördüm. Orta kısımdan hanımlar bu bileğimiz için 9 ilmekte kesim yapacağım. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Bakın ikişer ikişer toplayarak ilk ilmeğimi kesiyorum. Tekrardan şu ikinci ilmeğimi kestim. İkişer ikişer topluyorum hanımlar. Şu üçüncü ilmeğim. 4, 5, 6, 7, 8 ve bir ilmek daha kesiyorum 9. Orta kısımdan hanımlar 9 adet ilmeğimi kestim. Burada da şimdi baktığımız anda 3, 6, 9 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu önce hanımlar patiğimizin bu sol kenarını yapacağız. 9 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz. Bu sağ taraftaki ilmekler bekleyecek. İsterseniz aynı şişle burayı örmeye devam edebilirsiniz. Ya da bir diğer şiş alarak bu sol tarafı da yapabilirsiniz. Ben yine aynı şişle bu şekilde örüyorum hanımlar. İlmeklerimi haroşa örmeye devam ediyorum. 9 ilmek üzerinden haroşalarımı öreceğim. Bakın bu şekilde geri dönüyorum. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. 9 ilmek üzerinden işlem yapıyoruz. Bu şekilde. Tekrardan geri döneceğiz. İlmeklerimizi öreceğiz. Haroşa. Yeniden geri dönüyorum. Tekrar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 9 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Bu şekilde. Şimdi döndüğümüz anda hanımlar burada 2 diş haroşamız oldu. Burada 3 diş haroşa görünüyor fakat bu ilkini modelimiz bittikten sonra örmüştük. Patiğimizin ön bölümü. Burada 2 diş haroşamız oluştu. Hanımlar burada 9 diş haroşamız olana kadar bu şekilde örelim ve gelelim. Evet hanımlar burada 9 diş haroşam olana kadar ördüm 9 ilmek üzerinden. Şimdi topuk kısmında şöyle bir yükseklik elde edebilmek için artırmalarımızı yapacağız. Artırmalarımızı şu bilek kenarından bu sağ taraftan yapacağız hanımlar. Onu da şöyle yapıyoruz. Bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen önündeki ilmeğimi bakın şu bölümüne. İlmeğime değil de ilmeğinin önündeki şu bölüme giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum hanımlar. Bakın artırmamızı buradan yapıyoruz. Hemen bu sıradaki ilmeğimi de yine düz ördüm. İlmeklerimi bu şekilde düz olarak örüyorum. İlk artırmamı kenardan yaptım. Şişimizde 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz hanımlar, şu anda arka yüzdeyiz. Artırma işlemini arka yüzde yapmıyoruz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını düz olarak örüyoruz. Bu şekilde ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyiz. Yine kenar ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimden sonra hemen öndeki ilmeğimin şu kenarına, bakın şuraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Böylece şişimizde 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını düz olarak öreceğim. Yani haroşa olarak. Tekrardan geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyim. Tekrar artırmalara devam edeceğiz hanımlar. 14 ilmeğimiz olana kadar artıracağız. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen bu öndeki ilmeğimin önüne şöyle şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi yine düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Şişimizde 12 ilmeğimiz oldu. Böylece geri döndük. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine artırma işlemi yok. 12 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Yeniden geri döndük hanımlar. İlk ilmeğimi aldım. Hemen şu önündeki ilmeğimi, bakın şuradan artırmamı yapacağım yine, bakın. Şişimi buraya takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Yine diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Böylece 13 ilmeğimiz oldu. Bir kere daha artırım yapacağız hanımlar. Artırma işlemi yapacağız. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Son kez artırmamı yapacağım şimdi. Böyle ilmeğimi alıyorum. Bakın hemen öndeki ilmeğimin
önüne şimdi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Devamında gelen ilmeklerimi yine bu şekilde düz olarak öreceğim. Sayarak gidelim hatta bu aşamada. Bakın 5 ilmeğimiz oldu artırdığımız ilmekle birlikte. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gördüğünüz gibi 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Artık artırma işlemi yok. 14 ilmek olana kadar bu şekilde artırdık. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi de düz öreceğim şimdi. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şöyle baktığımız anda hanımlar 9 ilmekti burası, 14 olana kadar artırdık. Haroşa sırasına bakalım. İlk haroşa patiğimizin ön bölümünü yaparken yapmıştık zaten. Diğerlerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 haroşa. Ben buraya toplam 15 diş haroşa örmüştüm. Bu demek oluyor ki bir diş haroşa daha öreceğim. Ben 15 haroşa yaptım ama hanımlar siz böyle ölçün. Belki 17, belki 18 haroşa yapacaksınız. Bu tamamen ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir, ayağınıza göre. Yine ilmeklerimi ön yüzde ördüm. Arka yüzde de tekrar ilmeklerimi örünce ön yüze 15 haroşa düşmüş olacak. Sonra da kesim yapacağız zaten. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi burada 15 diş haroşamız oldu hanımlar. Artık ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Dediğim gibi siz ölçü alarak yaparsanız daha iyi olur. Mesela şöyle ayağınızın üzerine patiğinizi koyun. Şu yan tarafını şöyle kenardan tutmanız gerekiyor. Bu şekilde bakın. Ben bu şekilde ölçüm yaptığım anda topuğumun kenarına kadar gelmiş oldu bu kenarımız. Siz de ayağınıza ölçün, topuğunuzun kenarına gelene kadar yapın hanımlar. Ben 15 sıra haroşa yaptım. Bu şekilde tam denk geldi. Şimdi ilmeklerimi ikişer ikişer keseceğim toplayarak. Şöyle. İkişer ikişer örüyorum. Ön yüzde kesim yapıyoruz hanımlar bu sol kenarda. Bakın şu an ön yüzdeyiz. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Gevşek bir kesim yapıyorum hanımlar. Topuk kısmını yaparken bu kesim yerlerinde oluşan şu ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Patiğimizin topuğunu bu şekilde yapacağız. İlmekleri rahat çıkartabilelim diye esnek bir kesim yapıyoruz. Son 2 ilmeğim kaldı. Bunları da yine kestim. En son buraya şöyle sıkı bir düğüm atıyorum ve ipimi biraz bırakıp kesiyorum. Patiğimizin sol kenarını böylece bitirdik. Şimdi aynı şekilde sağ kenarını yapacağız hanımlar. Sağ kenarını da şöyle geri döneceğiz. İpimizi öyle ekleyeceğiz. Bu şekilde ilmeklerimi yine haroşa olarak öreceğim. Hatta şu ipimi de arkaya doğru alayım. Şu ikinci ilmeğimi ördükten sonra hanımlar arka yüzde burası sökülmesin diye hemen buraya da 2 tane düğüm atıyorum. Şu birinci düğümüm, şu da ikinci düğümü böyle bayağı bir sıkıyorum. Orası sık olsun ki patiğimiz sökülüp açılmasın, sağlam olsun. Emeklerimiz boşa gider sonra. Tamamını artık haroşa öreceğim. Bu şekilde 9 ilmek üzerinden haroşamızı burada da devam ettireceğiz. Şöyle baktığımız anda hanımlar burada bir diş haroşamız oluştu. Yine 9 ilmek üzerinden hanımlar burada da 9 diş haroşamızı örelim gelelim. Sonra bu taraftaki artırmalarımızı da sizlere zaten göstereceğim. Evet hanımlar, bu sağ kenarımızda da 9 ilmek üzerinden 9 sıra haroşamı ördüm. Yine burada da artırma yapacağız. Buradaki artırmalarımızda hanımlar bu sol taraftan yapacağız, bilek bölümünden. Şimdi son bir ilmeğim kalana kadar örüp öyle artırmamı yapacağım. İlmeklerimi yine haroşa örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bir önceki şu ördüğüm ilmeğin önünde bakın haroşalı yer şurası. Buraya giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Burada da artırmamı yaptım. Şu anda 10 ilmeğim oldu. Arka yüzdeyiz yine. Yine bu tarafta da arka yüzde artırma işlemi yapmayacağız hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz tamamen. Tekrardan ön yüzdeyim. Yine artırmamızı ön yüzde yapmaya devam edeceğiz. Tekrardan son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Hemen bu örmüş olduğum bu sonuncu ilmeği bakın önündeki şu haroşalı bölüme giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de yine düz örüyorum. Şimdi 11 ilmeğimiz oldu şişimizde. Tekrar geri döndüm hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde 11 ilmeğimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Yine bu sağ kenarımızda da 14 ilmek olana kadar artıracağız hanımlar. Tekrar geri döndüm yeniden. Ön yüzdeyim yine. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim.
Yine bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bir örmüş oldum bu sonuncu ilmeğimin önüne. Şuraya giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Şu anda 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. 12 mi oldu? Tekrar dönüp de bir sayalım. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve evet 12 ilmeğimiz olmuş. 2 ilmek daha artıracağız. Tekrardan ön yüzdeyim. Yeniden son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Hemen şu örmüş olduğum sonuncu ilmeğimin önündeki şu ilmeğimi alıyorum. Bunu düz olarak ördüm hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde 13 ilmeğimin tamamını haroşa yani düz olarak öreceğim. Son kez ön yüzde artırmamızı yapacağız hanımlar. Bakın geri döndük. Ön yüzdeyiz. Tekrardan son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son kez artırmamı yapacağım. Böylece şişimizde 14 ilmeğimiz olacak. Buralar haroşa olduğu için haroşalarımı hızlıca örüyorum. Bakın en son ördüğüm ilmeğimin önündeki hemen şu ilmeğime şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Hanımlar böylece şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Toplamda 15 diş haroşa olması gerekiyordu. Hemen ilk haroşamızı başta yapmıştık. Onu saymadan diğerlerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 haroşa var. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlmeklerimi düz öreceğim. 14 diş haroşa olacak böylece. İlmeklerimin tamamını örüyorum. Böylece 14 diş haroşamız oldu ön yüzde. Tekrardan geri dönüyorum. Bir diş haroşa daha örmemiz gerekiyor. Bu aşamada yine hanımlar ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz öreceğim. Ön yüzde ve arka yüzde 2 sıra örünce ön yüze bir diş haroşa düşüyor ayrıca. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi tamamen düz olarak öreceğim. Böylece ön yüze 15 diş haroşamız düşecek. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şu anda ön yüzde 15 diş haroşamız oldu. Hanımlar bu sol kenarımızı yaparken ön yüzde kesim yapmıştık. Sağ kenarımızı yaparken arka yüzde kesim yapmamız gerekiyor. İpimizin bu kenarda kalması gerekiyor. Bu bilek bölümünde değil de kenarda kalması gerekiyor. Bu nedenle buradaki 14 ilmeğimi sıra sonuna kadar öreceğim yeniden. Arka yüze geçtiğim anda da ilmeklerimi keseceğim. Bu şekilde ilmeklerimin hepsini ördüm. Arka yüze geçiyorum. Şimdi kesimimi yapacağım. Yine ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim hanımlar. Bu şekilde. Bakın ikişer ikişer sırasıyla ilmeklerimi kesiyorum. Yine esnek bir kesim yapalım hanımlar. Çünkü bu kesim yerlerindeki bakın bu ilmek aralarından topuğumuzu yaparken yeniden ilmekler çıkaracağız çünkü. Bu nedenle gevşek kesim yapıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Hemen şuraya da hanımlar burası sık olsun diye şöyle çıkmasın diye 2 tane sıkı bir zincir çekip artık ipimi de buradan şöyle kesiyorum. Hanımlar böylece patiğimizin bakın şöyle şeklimiz görüntümüz bu. Ön bölümünü bitirdik. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu patiğimizin yanlarına geçeceğiz. Bakın şu bölümü yapacağız. Kenarlardan ilmekler çıkaracağız. Bunun için de hanımlar ben buradan ilmeklerimi mavi ile çıkardım. Kenarında mavi güzel bir görüntü oluştursun diye. Şöyle. Buradan hanımlar yanlardan kenar ilmek yerlerinden girerek ilmeklerimizi alacağız. Öncelikle mavi ipim ile ilk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkaracağım. Bakın ilk kenar ilmek yerimiz bura. İlmeğin iki kanadına birden girerek mavi ipim ile buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Şişimizle ilmek çıkaracağız. Hanımlar bu arada siz bu bölümleri misinalı şişlerle de yapabilirsiniz bu kenarını. Fakat ben misinalı şişleri kullanmakta çok zorlandığım için, beceremediğim için böyle uzun şişlerle yapıyorum. Daha çok kolayıma, ya böyle kısa şişlerle yapıyorum. Böyle daha çok kolayıma gidiyor çünkü. Sırasıyla ilmekler çıkaracağız hanımlar. Bakın 2 ilmeğimiz oldu. Hemen ikinci ilmekten sonra mavi ipimin ucunda şöyle kendisine bağlayayım. Eklediğimiz her yeni ipte böyle düğüm atmayı da unutmayalım hanımlar. Sırasıyla ilmek çıkaracağım. Bakın kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğimi çıkarttım. Yine buradan da girip ilmeğimi çıkartıyorum. Mavi ipimin ucunu da gizleyerek getirdim yine. Bakın burada 5 ilmeğim oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16. Bakın renkli kenar ilmek yerlerimiz var. 3 tane mavi kenar ilmek yeri var. Sırayla çıkaracağım. 17, 18, şu 19. ilmeğim. 3 tane de krem kenar ilmek yeri var. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Şu 41. ilmeğim, 42, 43, 44, 45 ve 46. Bu kenarımızdan hanımlar bu şekilde 46 adet ilmek çıkarttım. Şimdi bir diğer şişime burun kısmından 5 ilmek çıkaracağım. 5 ilmek başladığımız yerden 5 ilmek çıkaracağız hanımlar burundan. Bu başlangıç yerimiz biraz sert oluyor maalesef. O yüzden tığ yardımı ile buralardan da ilmekler çıkaracağım. Hemen şu başlangıç yerine, bu düğüm attığımız yer hatta, girip şöyle ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Sırasıyla hanımlar buradan şöyle girip ilmeklerimizi çıkaracağız. 5 ilmek attığımız yerden 5 ilmek çıkaracağız. Biraz sert çıkartamadım buradan. Başlangıçta nasıl bir sıktıysam. Şu 2. ilmeğimiz oldu. Şu 3, şu 4 ve şuradan da bir adet ilmeğimi çıkartıyorum. 5. Burun kısmına 5 ilmek başlamıştık. 5 ilmek başladığımız yerden yine 5 ilmek çıkarttık. Sonrasında hanımlar bu kenarımıza geçiyoruz. Bu kenardan da yine 46 ilmek çıkaracağız. Çünkü karşı taraftan 46 çıkartmıştık. Buradan da eşit çıkması gerekiyor. Yine bir diğer şişmede buradan ilmek çıkartacağım. Şöyle bakın, sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Diğer kenarda olduğu gibi. Şöyle bakın, 5 ilmek oldu burada. Şu 6. ilmeğim, 7, 8, 9, 10, 11, 11. ilmeğim. Hanımlar burada bakın 4 tane krem kenar ilmek yeri görünüyor. Fakat diğer tarafta 3'er taneydi. Buralarda ip geçişlerinde ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmeden alıyordum. Buralarda mecburen renk geçişlerinde ilk ilmeklerimizi ördük. 4 ilmek görüntüsü var ama buralardan da eşit olması için 3'er tane ilmek çıkaracağız. 4 tane kenar ilmek göründüğüne bakmayın. Burada 11 ilmeğimiz vardı. Krem olan yerden 3 ilmek çıkaracağım. Şu 12. ilmeği, 13, 14. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girip ilmeğimi çıkarttım. 14. 3 tane de maviden çıkartacağım. 15, 16, 17. 3 tane kremden 18, 19, 20. Tekrardan maviden 21, 22. Bir tane daha çıkartıyorum. 23. İp geçiş yerleri olduğu için burada hemen kolayca çıkaramadım. Şu 23. ilmeğim. 3 tane kremden çıkaracağım. 24, 25 ve bir ilmek daha çıkaracağım buradan. 26. Yeniden 3 tane maviden çıkaracağım. 27, 28, 29. ilmeğim şu da. Krem yerlere geldim. 30. Devam ediyorum. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve son kenar ilmek yerinden de girip ilmeğimi çıkarttım. 46 ilmeğimiz oldu. Böylece ilmeklerimizi kenardan çıkarttık. Şimdi geri dönüyorum. Hemen şişimi aldım ve hanımlar haroşa örgüye devam edeceğiz. Bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimin tamamını düz olarak öreceğim. Ön yüze bir diş mavi haroşamız düşüyor böylece. Tamamen sırasıyla çıkarttığımız ilmeklerimizi mavi ipimiz ile düz, yani haroşa olarak öreceğiz. Yapacağımız işlem burada bu hanımlar. Hanımlar biz bu işleme bu ilk şişimizi öreceğiz. Ardından burundaki 5 ilmeğimiz ve diğer şişimizdeki 46 ilmeğimiz dahil bu uca kadar bu şekilde düz olarak ilmeklerimizi örelim gelelim.
Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm geldim. Şimdi geri dönüyorum. Burada bir diş mavi haroşamız oluştu. Yine burada haroşa örmeye devam edeceğiz. Fakat bu defa krem ipimiz ile haroşalarımızı öreceğiz hanımlar. Bir diş mavi örmüştük. 3 diş de krem ile haroşalarımızı öreceğiz. Hemen krem ipimin ucunu hemen şuraya bağlayayım ki bu iple örmeye devam edeyim. Kestiğimiz ipin ucuna şöyle düğüm atıyorum krem ipimi. Krem ile devam edeceğiz hanımlar. İlmeklerimizi bu defa tamamen krem ile öreceğiz. Bu aşamada hanımlar artık mavi ipimizde de işimiz kalmadığı için mavi ipimizi de buraya arkaya kesip düğüm atabiliriz. Çünkü krem ile devam edeceğiz artık. Gördüğünüz üzere ilmeklerimi tamamen krem ipim ile öreceğim. Hanımlar, ilmeklerimizi bu şekilde ilk şişimizi öreceğiz. Burunu, sonra diğer şişi. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde de yine ilmekleri haroşa öreceğiz. Buraya toplamda krem ile 3 diş haroşamızın olması daha gerekiyor. Bakın şu bölümü. 3 diş haroşa daha olacak. Kenarımızda hanımlar 3 diş haroşamız olana kadar krem ipimizle örelim gelelim. Ardından da birlikte patiğimizin tabanına başlayacağız. Evet hanımlar, bu bölümde 3 diş krem haroşam olana kadar gördüğünüz gibi ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi patiğimizin tabanına geçeceğiz. Onun öncesinde şu ilk şişimizde 46 ilmeğimiz vardı. Bu 46 ilmeğimizi öncelikle bir öreceğiz böyle düz olarak, yine haroşa. Tamamen yine bu bölümde de haroşalarımıza devam edeceğiz hanımlar. İlmeklerimi tamamen haroşa olarak örüyorum. İlk 46 ilmeğimi öreceğim. Burun kısmına kadar. Burundan itibaren başlayarak da patiğimizin tabanına geçiş yapacağız hanımlar. Evet, 46 ilmeğimi ördüm. Şimdi şu bölümü yapacağız hanımlar tam olarak. Bu bölümü yapacağız. Tabanımız 15 ilmek üzerinden yapılacak. 15 ilmek olana kadar hanımlar burun kısmında 5 ilmeğimiz vardı. Şişlerimizden birer birer ilmekler alarak burun kısmında bu bölümdeki orta kısımdaki ilmekleri artıracağız. Şimdi burada 5 ilmeğim vardı burun bölümünde. Bu 5 ilmeğimi yine düz yani haroşa olarak örüyorum. Ardından hemen yandaki şişimden bir ilmek örerek tabana ekledim. Burada 6 ilmeğim oldu. Bir ilmek aldıktan sonra hanımlar geri döneceğiz. İpimiz karşıda ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu bölümleri böyle yapacağız. Kenar kısımları düzgün dursun diye. Şimdi diğer ilmeklerimi düz öreceğim. 6 ilmeğimi. Ardından bu diğer şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Böylece ortada 7 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu orta kısımdaki 7 ilmeğimi öreceğim. Ardından şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Orta kısımda 8 ilmeğimiz oluyor. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu orta kısımdaki 8 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Ve şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekledim. Orta kısımda bu defa 9 ilmeğimiz oldu. Yeniden geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 9 ilmeğimi öncelikle öreceğim. Şu 9. ilmeğim ve şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekliyorum. Orta kısımda 10 ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrardan geri döndüm hanımlar. İpim yine karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine buradaki ilmeklerimi haroşa yani düz olarak öreceğim. 10 ilmeğimi ördüm. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekledim. 11 ilmeğimiz oldu. 15 olana kadar devam edeceğiz hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki 11 ilmeğimi haroşa öreceğim. Şu 11. ilmeğim. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekledim. Ortada 12 ilmeğimiz oldu şimdi. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi de bu ortadaki 12 ilmeğimi öreceğim. Şu 12. ilmeğim, bir ilmek de yine şişimden örerek orta kısma ekledim. Ortada böylece 13 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Tekrar bu orta kısımdaki 13 ilmeğimi öreceğim. Ve şişinden bir ilmek alarak ortaya ekleyeceğim sonra da.
13 ilmeğimi ördüm. Şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. Orta kısımda şimdi 14 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 14 ilmeğimi öncelikle öreceğim. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekledim ve orta kısımda hanımlar 15 ilmeğimiz oldu. Sayalım tekrardan birlikte emin olmak için. 5, 10, 15. Artık 15 ilmek üzerinden patiğimizin tabanını öreceğiz hanımlar. Onu da şöyle yapıyoruz. Yine bu aşamada ipimiz karşıda oluyor ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şimdi ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Yani tabanımızda 15 ilmek vardı. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmek kalana kadar ördüm. Yani ilk 14 ilmeğimi ördüm. Bu sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde. Yeniden geri döndük. Tabanımız böyle 15 olarak örülecek hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son bir ilmek kalana kadar. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Tekrardan geri döndük hanımlar. Yapacağımız işlem bu. 15 ilmek üzerinden tabanımızı bitireceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi karşıda. Tekrardan tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 14 ilmeğimi öreceğim. 15. ilmeğimi örerken de şişimden bir ilmek alacağım. 15. ilmeğimle birlikte keserek öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Yeniden geri dönüyoruz hanımlar. İpimiz yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Tabanımız bundan ibaret hanımlar. Bu şekilde devam ettireceğiz. Bakın. Burada son bir ilmeğim kaldı. Sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Böyle. Hanımlar, artık yapacağımız işlem bundan ibaret. Biz bu işleme bu sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimizin tamamı bitene kadar devam edeceğiz. 15 ilmek üzerinden patiğimizin tabanını böyle öreceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını şişlerimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar 15 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 15 ilmek üzerinden ördüm ve geldim. Bu aşamada şişimde sadece tabanımda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. Patiğimizin topuğunu da yine 15 ilmek üzerinden yapacağız hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşaya devam edeceğiz. 15 ilmeğim vardı. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğim öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. 14 ilmek kaldı. Şimdi hanımlar, yanlardaki bakın kenar ilmek yerleri var buralarda. Bu ilmeğin iki kanadına birden şişimi takıyorum ve buradan bir adet ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğim oldu şişimde. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu kenardan ilmek çıkartırken geri döneceğiz hanımlar. Ön yüzden bakın buradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Sıradaki ilmeğin iki kanadına birden. Buradan şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Yine diğer ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Yine burada son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Sıradaki kenar ilmek yerimiz belli yeri zaten burası. Buraya girip bir adet ilmek çıkartıyorum. Geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri dönüyorum. Bu tarafta ilmek çıkartırken ön yüze dönüp böyle çıkarıyoruz. Hemen burada da sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkarttım. Yeniden ilmeklerimi öreceğim. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar. İşlem bu hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmekler çıkartıyoruz. Böylece patiğimizin arkası örülüyor. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum. Sıradaki kenar ilmeklerim bakın mavi. İlmeğin iki kanadına birden girerek bir adet ilmek çıkarttım buradan. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim şimdi. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri dönüyorum.
Sıradaki kenar ilmek yerim. Buradan da mavi kenar ilmek yerine şöyle giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum hanımlar. Karşılıklı olarak eşit kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartıyoruz. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde yapılıyor hanımlar, topuk bölümü. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar devam edeceğiz. Bakın buralara kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka kısmını sizlere tarif ettiğim gibi son kenar ilmek yerlerimize kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım, geldim. Bu şekilde topuğumuzu ördük. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak kesim işlemini yapacağız yine. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım. Hafif esnek bir kesim olsun. Sırasıyla ilmeklerimi alıyorum. İkişer ikişer toplayarak kesiyorum. Bildiğiniz farklı kesim yöntemleri varsa o şekilde de kesebilirsiniz hanımlar. Ya da şöyle de yapıyor bazıları. Bakın. Şu ikinci ilmeği örüyor. Sonra bu ilk ilmeğin içinden bu ilmeği geçiriyor. Hani dilediğiniz gibi kesiminizi yapabilirsiniz. Kesme şekli çok da önemli değil. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Yine bunu da alıyorum. Kesimimi yaptım. Hanımlar, bu aşamada patiğimin kenarına bu şekilde kenar oyası gittim. Ben 2 sıradan oluşuyor. İlk sırasını krem ile yapıyoruz. İkinciyi de mavi ile. Hemen buraya tığımı takacağım. Tığ ile yapacağız çünkü kenar oyamızı. Bu aşamada hemen dibine batıyorum hanımlar. Burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye. İlk sırada hanımlar krem ipimizle yapacağımız işlem şu. Hemen öndeki kenar ilmek yerine bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek sık iğnemi yapıyorum. İlk sıramızda hanımlar yapacağımız işlem sık iğne. Çok sıkı bir sık iğne yapmayalım hanımlar. Bakın tığımda ilmeğim gevşek duruyor. Hemen öndeki kenar ilmek yerine batıp sık iğnemi yapıyorum. Bakın ilmeğim gevşek duruyor tığımda. Öndeki kenar ilmek yerine batıp sık iğnemi yapıyorum. Kenar oyamızın hanımlar ilk sırası bu şekilde krem ipimizle sık iğne olarak yapılıyor. Sırasıyla bakın kenar ilmek yerlerine girerek sık iğne yapacağız. Hanımlar, biz bu işleme ilk başladığımız yere kadar devam edeceğiz. Patiğimizin çevresini bu ilk başladığımız yere kadar, buraya kadar sık iğne olarak dolanıp gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar sık iğnemi yaptım geldim. En son buraya şöyle bir tane zincir çekip artık krem ipimi keseceğim. Krem ipim de arkada böyle gözükmesin diye hanımlar. Şöyle arka ilmek aralarından geçirerek ipimin ucunu da gizleyeyim. Şöyle. Bakın ilmek aralarından geçirerek böyle gizleme işlemini yapıyoruz. Şimdi hanımlar, kenar oyamızın ikinci sırasını da mavi ipimizle gideceğim. Yine mavi ipim ile şöyle bir adet ilmek oluşturuyorum. Bu ilk bitirdiğimiz yerden şuradan başlayarak hanımlar bakın. Buraya şöyle giriyorum. İlmeğimi sabitliyorum. Burada da tel sık iğne yapacağız hanımlar. Şöyle ki bir gerideki, yani bu sola doğru gitmeyeceğiz de sağa doğru gideceğiz. Bir gerideki krem ile sık iğne yaptığımız yere şöyle girip batıyorum. Bakın ilmek çıkarttım. İlmekleri topluyorum. Tekrar bir geri sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Yine bir gerideki sık iğnenin içine girerek mavi ipim ile bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu şekilde hanımlar kenar oyamızın ikinci sırasında ters sık iğne yöntemi uyguluyoruz. Bakın geri geri gidiyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Kenar oyamızın ikinci sırası da bu şekilde yapılacak. Yine bir gerideki sık iğnenin içine batıyorum. İlmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu şekilde hanımlar patiğimizin çevresini gene ilk başladığımız yere kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı yaptım geldim. En son buraya bir tane de zincir çekeceğim. İpimi keseceğim artık. Patiğimizi böylece bitirdik. Hemen bakmadan önce patiğimizi hemen şu mavi ipimin ucunda gizleyeyim hanımlar. Bu ip uçları patiğin ön yüzüne çıkarsa çok çirkin bir görüntü oluşturur. Bu nedenle böyle arka ilmek aralarından geçirerek iplerimizi gizleyelim. Bu şekilde. Hanımlar, görüntü itibariyle hemen göstereyim. Patiğimiz böyle. Haroşalı patik olduğu için de bakın gayet esnek. Bu nedenle ayağı sarıyor. Ayaktaki duruşu şahane oluyor. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Bakalım bir de öyle. Çok güzel bir model oldu hanımlar. Bu tarz patikleri çok seviyorum. Hem haroşa olduğu için ayakta esnek, yumuşacık oluyor. Hem de böyle görüntüsü şahane duruyor. Çok güzel, çok şık görünüyor. Klasik alışılmış patiklerin dışında çok tatlı, hoş bir görüntüsü var. Evet hanımlar, bakın patiğimizi bitirdik. Şöyle manken ayağıma da giydirdim. Hemen göstereyim sizlere. Patiğimizin önü, yan kısmı, tabanımız birlikte ördüğümüz patiğimiz böyle oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.